Göç olmasaydı yiyecek hiçbir şeyimiz olmazdı. Patlıcan, domates, limon hepsine baktığın zaman bir yerlerden gelme. Bütün dünya için aynı şey geçerli. Yani eninde sonunda insanlar yemek sürekli göç halinde. İnsanlar sürekli hareket halinde. Binlerce sene önce karnını doyurmak için insanlar göç etmiş. İşte bir av peşine gitmiş, daha iyi bir toprak peşine gitmiş. Bugün de göç etmeye devam ediyor insanlar, hepimiz, milyonlarca insan. İşte kimisi savaştan kaçıyor, yine hayatta kalmak için veyahut da daha iyi bir iş bulabilmek için. Bir de tabii bambaşka bir göçmen var, daha güncel bir göçmen var diyeyim. O da sadece hayatta kalmak değil, merak ettiği için daha iyi bir yaşam peşinde koşuyor insanlar artık. Tepenin arkasında ne var? Veyahut da diğer kıtada ne var? Ruhumu nerede, nasıl tatmin ederim? Onun peşine gidiyor. Artık bu sadece başka bir kıta değil, başka bir gezegen peşine de koşuyoruz bugün. İşte insanlar Ay'la başladı ama şu an Mars'ta nasıl bir koloni kurarız diye ciddi girişimler var. Yetmiyor sadece yerinde durup karnını doyurmak. Bu merak sürekli bizi bir sonraki noktaya götürüyor. Bu arayış devam ediyor, hep devam edecek. İsmim Tangör, soy isim Tan. Ege Ziraat Fakültesi mezunuyum. Profesyonel aşçılık yaptım. Uzun bir süre. Üniversite öncesi, üniversite sonrası. Daha sonra klasik aşçı olarak iş yaşamına devam ettim. Bu en son Mehmet Gürs'le beraber çalışıncaya kadarıydı. Bir sene onun şirketinde İstanbul İçecek'te çalıştım. Yani piyasada işte klasik aşçı olarak çalışmaya devam ettim. Daha sonra bundan tam 8 sene önce, bu Haziran'da 8 sene oluyor. Mehmet Bey bir gün aradı beni. Sonra buluştuk. Bana şey dedi. Tabii Mikle Restoran var. Bayağı da hani İstanbul ve Türkiye gastronomisinde önemli bir yer edinmeye başladı. Bana dedi düzgün Tangör ürün bulabilir misin dedi. Düzgün, taze ve lezzetli olsun, yöresel olsun, mevsimsel olsun. Ama ben sana bir araba vereceğim dedi. İyi dedim. Bir de maaş vereceğim dedi. Oh dedim. Güzelmiş dedim o dedim araba. Peki dedim işim ne olacak? Sen o arabayla gezeceksin dedi. Yani Anadolu'ya gideceksin dedi. Bütün Türkiye'yi gezeceksin dedi. Ve bize dedi ürün bulacaksın dedi. Murat abi sen şimdi tam olarak ne zaman başladın? 9 sene oldu, 9 seneyi geçti. Ben işte İstanbul'da böyle bir hava değişimi olsun, böyle bir orman içinde bir yerde oturalım da hafta sonu geliriz falan diye başladık. Bir tane hayvanla oldu 3000 hayvan mı sonra? 9 sene oldu, 9 seneyi geçti. Sonra aşama nasıl devam etti? Şimdi kıvırcıya başladın. Sonra işte bunun kıvırcık ırkını daha iyileştirme, yani genetik olarak daha iyileştirme pozisyonları oldu. Mesela kültür hayvanı biraz daha farklı. Mesela kıvırcık yani çok uzun, yani binlerce senedir Aynen. bu coğrafyada. Yani o biraz daha farklı gibi. O kadar eski mi hakikaten? Eski koyun çok yani Mezopotamya. Trakya kıvırcık. Çok eskiye mi dayanan bir hayvan? Traklar burada zaten yani. Tabii. Yani 1950'den sonra hayvancılık çok ciddi anlamda değişmeye başlıyor. Büyükbaş giriyor. Ama ülkenin topografyasına baktığı zaman bu ülkenin belli işte Mezopotamya'da ilk hayvan evcilleştiriliyor. Milattan önce işte 8000'de 9000'li yıllarda ilk önce keçi, ondan sonra koyun evcilleştiriliyor. Ondan sonra dağılıyor Anadolu'ya. Anadolu'nun topografyası bu hayvanlar için biçilmiş kaftan. Bu hayvanlar da bu topraklar için. Yani her şey birbirine çok iyi uyuyor.
önemli kopuş noktalarından bir tanesi tarihsel sürece baktığımız zaman işte 15-16. yüzyıllarda bir takım ticari bağlantılar ortaya çıkmış. Dolayısıyla bugün neredeyse hemen hemen yediğimiz her türlü şey bu bahsettiğimiz göçler sayesinde ortaya çıkmış kültürel etkileşimlerin ürettiği şeyler. Bakın burada önemli olan şey sadece ürünler de bir yerden bir yere taşınmamış göçler vasıtasıyla. Aynı zamanda teknikler, bir takım yemek yapma teknikleri de oradan buraya gelmiş. Daha önce kuzu çarmıhı hiç yapmadım. Çok baktım, araştırdım. Teknik tarafına belki çok hakimim ama gerçekten onu setup'ını kurup, hazırlığını yapıp, kesip, pişirip uyguladım mı? Hayır, uygulamadım. İlk kez olacak. Dur şu demirlerin... Şimdi onu da bir Biraz daha basalım. yukarı alıp toyuna yok. Kuzu çarmıha germeyi bu şekilde denemedim fakat enteresan bir deneyimim oldu. Catering yaptığım yıllarda U2'nun bütün yiyecek içecek servisini yapıyordum. Hem mutfak hem sahne üstündekilerin hem grubun hem ailesinin hem geri hizmette çalışan 700 kişilik ekibin işlerini yaptığımız bir dönemde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konserin olduğu gün grubun menajeri aile ve eş dost için 6 tane kuzu çevirme yapmamı istedi. Ben de böyle bir düzeneğin olmadığını söyledim. O da onun sorunu olmadığını söyledi. Seyrantepe'de demirciye saat 10.30'da demir kestirip saat 1.30'da Olimpiyat Stadı'nın açık otoparkında bayağı taşa briketleri koyup 6 tane kuzu çevirmeyi böyle 5 saat manuel çevire çevire yapmışlığım var. Sonuçta herkes bir şey isteyebiliyor. Çözüm getirebildiğin sürece başarılı oluyorsun. Genelde yemek yaptığım zaman birkaç şey var bana ilham veren. Ya bir tane yeni bir ham madde olabilir, yeni bir ürün olabilir. Bu illa daha önce hiç kullanmadığım bir şey olmayabilir. Sadece onun başka bir cinsi, o patatesin başka bir cinsi, o domatesin başka bir cinsi. Tadı biraz farklı olabiliyor. Yeni bir teknik olabilir. Bu bir pişirme tekniği olabilir. Kurutma mıdır bu, tütsüleme midir bu, turşu mudur bu? Peki bunu yapıyorduk. O zaman aynı o yöntemi bambaşka bir yemek için uygularsak ne olur? Bütün sistemi alt üst edebiliyorsun. Mehmet, yemeğin yolculuğundan bahsettik de bu hayvanı hazırladık, güzel. Pişireceğiz şimdi. Bunun hikayesi ne? Çok değerli bir hayvan ve o yüzden de zaten ona şimdi biz böyle daldık çarmıha gerdik falan gibi geliyor ama aslında Dünyanın birçok yerinde zaten. tabii özellikle Bencil- Güney Amerika'da işte bencil asado tarzı vesaire bunu yapıyorlar. Başından kuyruğuna kadar her yerini değerlendiriyor olmak lazım. Tabii bu bize fazla. Bir sürü artacak buradan. O artıklardan da işte börek yap, onu yap, şunu yap. 1000 tane şey yapabilirsin. Yılmaz ateşe hazırladı. Ne kadar sürer sence? 6 kaç? 7 saat falan? 6-7 saat. Hadi bakacağız. Duruma göre bakacağız. Ateşin harına göre. Hani böyle şu tepsilerden birinin altına koyarız. Belki damlayan yağları da böyle bir üstüne döke döke gideriz. Bayağı kanatları açmış uçuyor ya, hazır Evet, kalmadı. müthiş olacak. Böyle nar gibi kızaracak burası böyle. Nar gibi kızaracak. Çok güzel olacak. Hadi. Şuradan içe çaksana. Yetmez o. Heh. Tamam, süper. Kuzu çevirinin başka modeli. Ya Güney Amerika'da işte asado masado falan hikayesi var ya. Bunu dana ile de yapıyorlar, kuzuyla da yapıyorlar. Yılmaz bir böbrek yapacak, meyveli bir böbrek yapacak. Kuyruk yağını böyle ince kesip ciğere sarıp pişirip sonra mı keseceğim böyle çubuk Evet, çubuk mu çubuk yapacağım? çubuk Falan, öyle bir yapacağız. şey yapacak. Şurada da bütün yağları biriktirmeye çalışıyoruz biraz. Bak içine damlamaya başladı. Onları da alıp daha sonra onları da dökeceğiz üstüne. Bu böyle zaman ilerledikçe biz bunu böyle yatırıyor olacağız. Şimdi böyle köküne kadar Alaturka bir yemek. Yöntem biraz Güney Amerika. Oradan esinlenen bir yöntem. Ama yemeğin A'dan Z'ye her yeri bu bölgeden. Kaburgalar var ya içinde. Onun kendi yağı böyle göreceksin o zarın arkasında böyle fokur fokur kaynamaya başlayacak. Fokur fokur kaynayacak. Sonra çevireceğiz bunu. Biraz yatıracağız, matıracağız. 10 numara iş olacak. Şimdi biraz ilk başta böyle bir kızgın, sonra yavaşlatacağız ateşi. 100 yıl, 200 yıl öncesine gittiğimiz zaman insanların kendi çevresiyle kurdukları ilişki özellikle beslenme açısından bambaşka. Yani öyle bir yer ki yaşadığın çevreye göre, yaşadığın iklime göre, ne yetişip ne yetişemediğine göre tüketebileceklerin de çok sınırlı.
Ve dolayısıyla aslında çok da fazla o çevrenin dışına çıkamıyorsun. O bugünkü yaygın tabiriyle o teruarın dışına çıkamıyorsun. Bu bir yandan hani birçok insana hayatı sınırlamak, işte dünyayla olan ilişkiyi biraz daha sınırlamak gibi gelebilir ama bir yandan da muazzam bir zenginlik olarak da görülebilir. Çünkü hani ne yediğine baktığın zaman o yörede yetişen bir şey olduğu için, o yörenin iklimiyle, toprağıyla vesairesiyle hemhal bir şekilde ortaya çıkan bir ürün olduğu için belki de lezzet anlamında, bedensel sağlık anlamında vesaire getirileri çok daha fazla olabilir ve bu anlamıyla da aslında çok daha bambaşka bir dünyada mümkünmüş o zamanlar diye de düşünebiliriz. Tadalım mı onu hemen soğumadan? Hemen. Bu haliyle yenebilir durumda mı şimdi? Zaten Direkt abi, Gerçekten işte mi? yani bitti. Ay. Hemen bir 10. Pişkinlerinden mi yoksa az pişmişlerinden mi? Abi direkt. Daha çok güzel değil mi? Nefis. Güzel. Yanlış. Harikulade ya. Biraz daha yanık tadı bile olur. Daha iyi. Daha isli. Ben gidip içecek alacağım. Şimdi normalde ciğer eğer kendi başına yaparsak biraz böyle kuru olur. Bunu böyle yaptığımız zaman ciğeri hafif yağla beraber pişirmiş oluyoruz ve böyle güzel bir şekilde hem korumuş hem de birazcık daha lezzetlendirmiş oluyoruz. Kuyruk yağının büyük bir kısmı ızgarada zaten olurken akıp gidecek. Dışını da eğer arzu ediyorsanız onunla beraber, kalanıyla beraber yiyip lezzetlendirebilirsiniz. Bunu herhangi bir insanın yapması çok zor aslında. Değil Yok, mi? Yani çok çünkü kolay yağı değil. falan nereden bulacaklar? Kuyruk yani yağını. kuyruk yağını ancak Sonuçta bir kasabın varsa falan yapabilirsin herhalde. hani herkesin nasıl iyi bir doktoru, her iş adamının iyi bir finans danışmanı falan var. O böyle her bir mutfakçının da iyi bir kasabı olması olmalı. lazım. Mantık olarak bunu şöyle yapıyoruz. Etrafına saracağız böyle Nasıl bağlayacağım? ve şişe saplayacağım. Ha, şişeyi saplayacağız. Şişe saplayıp bu şekilde alta gelecek şekilde her iki tarafını da kızartacağım. Yemek ve insan hareket etse evet daha iyi oluyor çünkü gelişiyor, yaşıyor. Yemek bir yerde kalsa mantı sadece ilk çıktığı haliyle kalmıyor. Kalsaydı belki de kaybolur giderdi. Devamlı yaşıyor, coğrafyadan coğrafyaya taşınabiliyor. Formu da değişiyor, tekniği de değişebiliyor. İçinde kullanılan malzeme değişebiliyor. Değişik versiyonları çıkıyor. Vay vay vay, o ne? Bu böbrek kendi yağıyla beraber kızgın dökümde kızdırdık ateşte. Üzerine de yaban mersinleri kuru ve fesleğenler, Vay vay vay. tuz ve karabiber. Bir insan nasıl yaban mersiniyle böbreği bir araya getirmeyi düşünür? Öyle geliyor. Geliyor bazen. Ha? Böyle tatmak ister misiniz? Buyurun lütfen. Eyvallah. Bir tane de yaban mersininden vereyim size. Beğendiniz mi? Fevkalade. ...80'lerden 90'lardan sonra özellikle Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde insanlar artık yaşadıkları kentlerden köylere gitmeye başladılar. Trafikten yapan işte yaşam koşulları nedeniyle efendim çevre kirliliği, hava kirliliği vesaire türlü türlü nedenlerle tersine giden yani köylere giden insanlar da var. Çünkü yaşadığımız dünyada artık birçokları için bugün şehirde karşı karşıya kaldığı sorunlar, karşı karşıya kaldığı koşullar çok da yaşanabilir şeyler değiller. Şunun rengine bak çok güzel. Tabii ateşi kendine geldi. Ha, bazılarını yağsız bazılarını yağlı mı yaptın? Evet, Görmedim bunları onu. yağlı yaptım, bunları normal yaptım. Klasik yaptım yani bunları. Böbrek var, ciğer var, yürek var. Evet. Geri kalan da işte bağırsaktan sucuk, sosisli arsa yaparsın. Yağ sarılmış ciğer. Yani azıcık yağla yiyin. Bak azıcık şu kadarcık var.
Aa beğenmem. Bu da çok acayip bir şey yalnız. Çok iyi değil mi? Direkt. Direkt. En sevdiğim o. Sen demiyor muydun pek sakatat yemiyorum vesaire alışık değilim bilmem ne. Şimdi sadece onu yiyorsun. Aynen. Hakikaten delirmiş bir şey. Ama zaten o. Hayvanın bütününe baktığın zaman işte böyle daha mis gibi duruyor orada vesaire. Sadece bonfilesini yemek, yok sadece butunu yemek, sadece inciğini yemek, yok sadece bilmem ne. Biraz haksızlık oluyor. Çok büyük haksızlık hem de. Bütün iç organlarını kullanıyorsun. Hatta farklı şekillerde pişiriyoruz. Evet, aynen. Bir ciğerden 3 tane farklı Hepsinin farklı çıkabiliyor. karakteri var, farklı zevki var. Kaç kişiye yeter bu yemek? İyice abartalım, kendimizi kötü hissettirelim yani şimdi. Rahat doyar. 10 kişi rahat. 20 kişi, tamam mı? Bunu aldığımız aile, işte bazen geldiğimiz zaman bütün kuzuyu alıp böyle kapalı bir şekilde bir odun fırınları var, olduğu gibi fırına sokuyor. Ondan sonra yaylaya çıkıyoruz, işte geziniyoruz vesaire. Geldiğimiz zaman da kuzu hazır. Vay o sırada. Gene aynı hikaye, şu kadar yiyoruz. O kadarcık yemek yiyoruz. Ondan sonra onlar ve etraftaki 3-5 tane hane bütün hafta bunu yiyor. Kavurmasını yapıyor, böreğini yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor. Yani hiç 1 gram boşa gitmiyor. Zaten o kesiyor hayvanlar. Yani böyle vahşi gibi geliyor ya bizde kurbanlarda falan. Çünkü evet öyle görüntüler çıkıyor. Seriye takarsan öyle ama Temelinde onunla öyle bir ilişkisi var. Bazen oluyor ya Kızılderili böyle teşekkür ediyor hayatı için vesaire. Anadolu'daki köylüde de bu var. Orada onlarla o ilişki var. Çünkü hayatın bütününün bir parçası oluyor ya. Bir ciddi bir saygı gösteriyorsun. Demişken biraz daha şundan yiyeyim. Ne durumda orada? Of, lavaşlar da var aklınızda bulunsun. seyahatlerde gördüğün yenilikleri aslında kendi mutfağına getirirsen o bir şekilde oradaki ürünlerin bir yol alması, bir göç etmesi demek. Dünya üzerinde bu tip değişiklikler her yerde müspettir. Örneğin burada tarhanayı gören birinin bunu alıp Kanada'ya götürmesi ve orada bununla ilgili deneyimler yapması aslında kültürün bir yerden bir yere doğru göç etmesidir. Senin aynı şekilde Kuzey Avrupa'da gördüğün bir ürünü buraya getirip burada onunla beraber bambaşka bir şey yapmaya çalışman bir göç hikayesidir. Netice itibariyle baharat yolu dediğin şey aslında bir göç hikayesidir. Yani Orta Doğu'nun baharatlarının buradaki Anadolu coğrafyası üzerinden yürüyüp Avrupa'ya ve dünyaya açılması aslına bakarsan yemeğin yolculuğudur. Hadi. Evet Biz abi. bunu kaldıralım. Biz şimdi hadi buyurun. Evet işte bu. Şu abi. Bunun için. Bunu ayrı verirsin değil mi? Çıtır çıtır Tabii çıtır abi. deri. Bunun için. Vereyim sana ya. Direkt çek. Direkt ver. sırtına Ya, dalıyor. direkt, Dal, direkt, dal. direkt, ver. Dal. Ya yemezsin ama Şimdi yenir yani. bütün derdimiz lezzet. İşte lezzetli yemek yapalım, lezzetli yemek yapalım. Gülüyoruz böyle bir şey görünce. Erdem, evet, bu kuzun geldiği Yılmaz önemli değil mi? Yani Nereden Menşei geldi? mi? nereden geldiği Menşei çok Çok önemli. önemli. Nereden geldiği, nasıl geldiği. Yani çok önemli. doğudan gelen daha farklı kokar, daha yağlıdır, daha farklı tadar. Batıdan gelen biraz daha farklı kokar, biraz daha farklı tadar. Bu mesela tam bir süt kuzusu. Asıl Lokum detay gibi. orada. Hayvanın Nasıl beslendiği. neyle beslendiği, hangi iklimde beslendiği, Mevsimi. mevsimi, sıcaklığı. Dolayısıyla nerede ne yetişiyor, Aynen o hayvan öyle. ne yiyor. Ne yersen o oluyor. Bütün hikaye o. Bunu yetiştiren insan zaten belli bir adette şöyle bir merada kuzusu var. Böyle bir kuzuyu markette bulmak mümkün değil. Yani marketin kötülüğünden değil bu. Zaten bunu yetiştiren üreticinin işte merası belli bir boyutta, belli bir büyüklükte. Onda 30 tane, 50 tane, İşte 100 30, tane. 50, 100 tane. Hadi bilemedin taş çatlasa işte 100-200 tanesi, tamam mı? Hadi 300 tane olsun. Afiyet olsun. O birebir ilişkiyle ancak ona ulaşabiliyorsun. Marketi o doyuramıyor adet olarak. Evet. Yani yeteri kadar satamıyor ona. Bir de ulaşamıyordur da markete Bir de zaten. market diyor ki ben sana şu kadar günde ödüyorum. Çekle öderim, şununla öderim, bununla öderim. Ha.
Şimdi adamın çekle alakası yok. Adam birebir nakit para alması lazım o gün. Aynen, Onun birebir ekmek parası o. Aynen. O yüzden çok farklı bir ilişkiyle ancak buna ulaşabiliyorsun. Mahalle kasabına gidiyor aslında bu. Bir de kemiğin etrafındaki etleri yemeye çalışıyor. Evet değil mi? Hep Lezzetli- öyle demezler mi? lezzetli yer orası Kemiğe yani. yakın yer. Ters çevirelim mi? Küşlemeyi de görelim mi? Hadi. Sizde. Ha evet o benim en... Farkında mısınız da ana etlere ana et derken but mut Daha şuralar boyun hiçbirine boyun değil mi? dokunmadık. Buralar. Vay. Çıkardı. Ve tam da şeyidir yani. Ona ama bir dakika bunu bir kişiye veremezsin. O zaman kavga çıkar işte. Onu sen böyle sen bunu 5'e böl yoksa kavga çıkar. Bunu da zaten evet abi. Bunu da zaten pişme ayarı bu. Buyurun. Değil mi? Çay. Şimdi bunu da paylaşıyormuşlar beyefendi. Değil mi? Ya yersen. Arda hepimiz birer parça aldık bu arada. Fark Sen ettim. hariç. Fark ettim. Birisi pişirmiş, birisi kesmiş, öbürü Öbürleri de yemiş, yemiş. diğeri de... Hadi bu da bana demiş değil mi? Şimdi hep böyle iyi yemek. Bundan daha iyi yemek yok. Bence de yok. Tabii. Hayır, ben Bence de bundan yok. daha iyi yemek yok. Bence de yok. Ayrımcılık yapmak istemiyorum ama genelde biraz daha böyle ofis kulelerinde vesairelerinde çalışan doğal olarak o işte çalışma temposundan vesaire sürekli bir tıkınma durumundalar. Yani Tıkınmak için. özellikle gençlerde diyeceğim yani 15-20 arasında o snacking ya da tıkınma hikayesi muazzam bir artışma. Yani lokantalar bile menülerini ona göre değiştiriyorlar ya. Yani o zaman hiçbir zaman buna ulaşamıyorlar. Evet, iki taraflı da bir konu aslında. Bir yandan yiyenin bunu bilmesi lazım. Yani bunların da olabileceğini düşünmesi lazım, değil mi? Ama bir yandan da ona ulaşılabilir hale gelmek de önemli. Şimdi bu kuzuyu orada dediğin yerdekiler bulması çok zor. Ürünün o yolculuğunu takip edersen bunların hepsini Yani bulabiliyorsun. o kaçışların aslında imkanlarını bir sürü insan için yapmak, çoklaştırmaya çalışmak önemli. Oh doydum be. Bir zahmet. Birkaç arkadaşım geldi, bir yemek yaptık. Normalden büyükçe bir yemek yaptık. Her gün öyle bir yemek pişirmiyorsun doğru. O yüzden o bir okazyon oluyor. Zaten o yemek yapılışı da hayatın bir parçası. Oraya doğru gittik. Tabii ki bir sürü yemek kalıyor orada. Tabii ki kalıyor. Yani bu kadar eti kim yiyecek? Gereğinden fazla. Zaten her gün yaptığım bir iş değil. Ama kalanı da değerlendirmek. Önce kendine dönüp bakıp ben ne kadarını ne yapabilirim? İşte bir börek mi yaparsın? Ertesi gün bir dürüm mü yaparsın? Onunla bir tencere mi pişirirsin? Dondurur musun? Ne yapacaksın yaparsın onu bilemem ama bunu da yapamıyorsan konu komşuya verirsin. Başkasına verirsin. Çöpe atmaktansa. Tabii ki bu kadar büyük bir yemeği baştan pişirmek için çok insana ihtiyacım var. Planlayarak yapmak bir akıl tabii ki. Ne kadar ihtiyacım var? Gereğinden fazla pişiriyor musun? Evde çok yapıyoruz onu. Bu bir tencere makarna bile olduğu zaman şöyle bir avuç alıp pişiriyoruz. Genelde o tencerenin dibinde ya haşlanmış makarna kalır ya soslu kalır ve onu ne yapacağımızı bilemeyip çoğu zaman çöpe atarız onu. Hepimizin evinde olan hikayeler. Biraz yaratıcılıkla aslında müthiş keyifli yemekler çıkarabiliyorsun oradan. Börek de bunun bir örneği. Kargaşadan uzaklaşıyorsun, sessiz sakin. Ya bu yalnız başına da olabilir, arkadaşlarınla da, ailenle de olabilir, fark etmiyor. Böyle ufak kaçamaklar iyi geliyor.